Herhangi bir teknik analiz metodu sadece piyasalarda aktivite varken işler. Sadece piyasalarda aktivite varken işler. Gece saat 12:01 işlem açıyorsunuz. İster long yapın, ister short yapın. İstediğiniz metodu deneyin. Olmayacak. Daha önce de bir videoda söylemiştim hatırlıyorsanız. Momentum yoksa para yok. Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, söz verdiğimiz gibi yine buradayız. Evet, işleme gireceğiz. Bize ne lazım? Öncelikli olarak bir aktivite. İşleme girmemiz için öncelikli olarak aktivite olan saatleri tercih etmeliyiz. Biraz sonra seansları anlatırken bu aktivite konusunun derinine ineceğim. Bu çok önemli bir konu çünkü herhangi bir teknik analiz metodu sadece piyasalarda aktivite varken işler. Sadece piyasalarda aktivite varken işler. Peki başka ne lazım bize? Yeterli volatilite. Yeterli volatilite. Volatilite az olmayacak. Bu bir problem. Aşırı da olmayacak. Bu da bir problem. Ne çok az olacak, ne çok fazla olacak. Volatilite neydi? Basitçe oynaklık. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi, kripto piyasalarında neden işlem yapmıyorsun? Kısa vadeli trade yapmıyorsun? Çünkü aşırı volatilite var. Aşırı volatilite kısa vadeli trade yapmak için bir dezavantaj. Çünkü spike yapıyor piyasalar. Bol bol spike yapıyor, stopları patlatıyor. O sebepten aşırı volatilite kısa vadeli trade için uygun olmadığını düşünüyorum. Yatırımda uzun vadede işler değişir arkadaşlar. Peki bize işleme girmemiz için başka ne lazım? Likidite. Arkadaşlar işlem yapacağımız piyasaları seçerken likiditesi yüksek olan piyasaları seçmemiz lazım. Likidite neydi? Basitçe para demek. Bir işlem yaptığımız piyasalarda yüksek miktarda paraların dönüyor olması lazım. Eğer işlem yaptığımız piyasa yüksek likiditeye sahip değilse manipülasyona çok açık demektir. Bol bol anormal hareketler görürsünüz. Örneğin işte kriptoda olsun, altcoin'lerde, işte stock marketlerde, BIST'te. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi o. Stock marketlerde neden işlem yapmıyorsun hisse senetlerinde? Çünkü likidite yok. Likidite olmalı. Derinliği olmalı işlem yaptığımız piyasanın. Peki işleme girmemiz için bize başka ne lazım? Momentum. Şimdi momentum neydi? Basitçe fiyat hareketinin hızı demiştik. Biz işleme girdiğimizde fiyat hareketi hızlanıyor olmalı. Ve daha da hız kazanacağını beklediğimiz için o işleme girmiş olmalıyız. Daha önce de bir videoda söylemiştim hatırlıyorsanız. Momentum yoksa para yok. Bize bunların hepsi aynı anda lazım. Yani biri var biri yok. Yine olmaz. Peki bunların hepsinin aynı anda sağlandığı saatler hangi saatler? Yani aktivitenin en yüksek olduğu, en iyi olduğu saatler hangi saatler? Şimdi o kısma geçelim. Evet arkadaşlar, Forex'te seanslarımız bunlar. Şimdi bu seanslar en çok aktivitenin olduğu saatleri bize gösteriyor. Londra seansı, New York seansı, Sydney seansı, Tokyo seansı. US session, Europe session, Asian session. Tamam. Şimdi aktivite nasıl başlıyor? Öncelikli olarak o kısmını konuşalım. Şimdi diyelim ki sabah kalktık. Saat 9 civarında Londra'dan 1 saat önce Frankfurt seansı açılacaktır. Piyasalarda yavaş yavaş hareketlilik başlayacaktır. Traderlar, Avrupa'daki traderlar ofislerine gelmeye başlayacaklardır. Ve yavaş yavaş orada aktivitenin artış gösterdiğini gözlemleyeceksiniz. Londra seansı açıldıktan sonra aktivite daha da artacaktır. Sonrasında saat 15 olduğunda New York seansı açıldığında aktivite daha da yükselecektir. Daha da yükselecektir. Sonrasında Londra seansı kapanacak. Londra seansı kapandıktan sonra akşam olduğunda piyasalar yavaşlamaya başlayacaktır. Sonrasında New York seansı kapandıktan sonra piyasalar neredeyse durma seviyesine gelecektir. Duracaktır. Çünkü orada saat 12 ile gece 1 arasında neredeyse bakınız hiç işlem yok. Gece saat 12:01 işlem açıyorsunuz. İster long yapın, ister short yapın. İstediğiniz metodu deneyin. Olmayacak. Sonrasında yavaş yavaş yine tekrardan aktivite başlayacak gece ama her paritede değil. Geceleri sadece Avustralya doları, Yeni Zelanda doları, Japon yeni bunlarda birazcık aktivite olur.
Gündüz olduğu gibi aktiviteyi gece yakalayamayız. Gece aktivite çok daha az olur. Spreadler açık olur. O sebepten ben gece işlem yapılması taraftarı değilim. Yapanlar var mı burada? Tabii ki var. Sistemleri ona uygun işlem açıyorlar. Fakat biz işlem açmıyoruz geceleri. Öyle söyleyeyim. En yoğun saatler biliyorsunuz az önce de söyledim. Şu Londra seansıyla New York seansının çakıştığı şu bölge var ya 3 ile 7 arası öğleden sonra. Burada aktivite en yüksek seviyeye gelir. Eğer geçmiş işlemlerinizi kontrol ederseniz orada en çok stopunuzun ve en çok take profitinizin özellikle en çok take profitin olduğu saatlerin pozisyonlarınızın kapandığı saatlerin buraya denk geldiğini gözlemleyebilirsiniz. Şimdi bütün bunları anlattık. Peki bu bilgiler bizim ne işimize yarayacak? Arkadaşlar, belli seansları seçmeliyiz işlem açmak için. Ben en uygun seansların Londra ve New York seansı olduğunu düşünüyorum. İkisinde de işlem yapabiliriz ya da sadece bir tanesini de seçebiliriz. Fakat aktivitenin olduğu saatler burası. Momentumu yakalayabileceğimiz saatler burası. Bunu uygulamak aynı zamanda bizlere bir süre disiplini de kazandıracaktır. Yani belli saatlerde işlem açacağım. O işlemi işte nasıl yöneteceğim? Gece taşıyacak mıyım, taşımayacak mıyım? Nereye gelirse ne yaparım? Bütün bunların planını bu aktivite olan saatlerde yapabiliriz. Aynı zamanda özellikle şu ikisinin olduğu aralık, yani şu Londra ve New York seansının kesiştiği yer, New York'un açıldığı yer en çok haberin çıktığı yer arkadaşlar. Bu ekonomik haberler açıklandığı anda biliyorsunuz ben daha öncesinde sizlere Forex Factory anlatmıştım. O haberlerin nasıl etkileri olduğu konusunda ve nasıl aksiyon alabileceğimiz konusunda size belli başlı uyarılar yapmıştım orada. İzlemeyenler için videonun sonundaki kartları eklerim, izleyebilirsiniz. Forex Factory'e de baktığınızda orada şu aralıkta 15-19 aralığında en çok ekonomik haberin, en etkili ekonomik haberlerin çıktığını gözlemleyebilirsiniz. Umarım bu anlattıklarım faydalı olmuştur. Şimdi hepimiz şu kararı almalıyız. Sadece aktif, volatil saatlerde işlem yapacağım. Diğer saatlerde kesinlikle dokunmayacağım. Sistemimizi buna göre geliştirirsek çok çok daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Herkese bol başarılı trade'ler diliyorum. Görüşmek üzere.